Saygıdeğer izleyicilerimiz, gerek yurt dışında yaşayan, gerekse yurt içinde yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir gelişmeyle karşınızdayım. Bizleri özellikle yurt dışından takip eden vatandaşlarımızın bu yayınımızı mutlaka sonuna kadar takip etmesini rica ediyorum. Çünkü çok önemli bir gelişme. Değerli izleyicilerim, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bazılarının Türkiye'deki emekli maaşları iptal ediliyor. Bugüne kadar almış oldukları emekli maaşları da tüm bayram ikramiyeleriyle beraber, faiziyle beraber geriye isteniyor. Peki kimlerin emekli maaşı iptal edildi ve edilmeye devam edecek? Risk altında olanlar kimler? Yurt dışında yaşayanlar bundan sonra ne yapacaklar? Tabii bir de Türkiye'de yaşayan bazı vatandaşlarımızın almış oldukları maaşlar da kesiliyor. Kimlerin maaşları kesilecek? Bunu da detaylı bir şekilde hemen anlatmaya başlayalım. Öncelikle Türkiye'den bizi izleyen çok sayıda vatandaşımızın bu sıkıntılı durumunu gündeme getirelim. Ardından da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu sorunlarını sizlere aktarmaya çalışalım. Değerli izleyicilerim, bildiğiniz üzere Türkiye'de yetim aylığı adı altında bir aylık var. Eşinden boşanan kadınlar babalarından ya da annelerinden kalan maaşları, emekli maaşlarını alabiliyorlar. İşte bazı kişiler sahte boşanma yaparak, yani mahkemeye gidiyor ve diyor ki ben artık eşimi sevmiyorum, boşanmak istiyorum diye hakim de kendilerini doğal olarak boşuyor ve annelerinden ya da babalarından kalan bu maaşı almaya başlıyorlar. Hukuksuz bir şekilde alınan bu maaşlarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri özellikle herhangi bir şikayet olduğunda harekete geçiyor ve bu kişilerin almış oldukları maaşları kesiyor ve bugüne kadar aldıklarını da geriye istiyor. Değerli izleyicilerim, bu ve benzeri hukuksuz ve alacakları bu sokaktaki tüyü bitmemiş yetimin bile hakkı olan maaştan medet umanları kınıyorum. Bu ve benzeri hukuksuz, vicdansız yaklaşımlardan varsa şu anda bizi izleyenler lütfen uzak dursun, yanlıştan geriye dönsün. Bu paralar tüm 83 milyonun hakkı. Siz hakkınız olmayan bir parayı alıyorsanız emin olun ki bu doğru bir şey değil. Her anlamda. İnanıyorsan dini açıdan, vicdani açıdan, inanmıyorsan da hukuken doğru değil. Çok sayıda kişinin bu şekilde almış oldukları maaşlar kesildi. Haklarında işlemler yapıldı. Eğer bu kişiler bu paraları geriye ödemezse üzerlerine kayıtlı banka hesapları ya da işte evleri, arsaları vesaireleri, arabaları varsa bunlara da haciz işlemi yapılıyor, para alınıyor arkadaşlar. Öyle ya da böyle. Şimdi bizleri yurt dışından izleyen vatandaşlarımızla ilgili durum nedir? Kimlerin emeklilikleri iptal ediliyor ve almış oldukları maaşlar da isteniyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerim. Dünyada yurt dışında yaşayan vatandaşlarına emeklilik hakkı veren tek ülke Türkiye. Bu da rahmetli Turgut Özal zamanında ülkeye döviz girsin diye çıkartılan bir yasayla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verilen bir hak. İster çalışsın çalışmasın yurt dışında kendileri belirli bir miktarda eğer para öderse emekli olabiliyorlar. Şu anki güncel rakamlara göre 9.000 gün Bağkur'dan borçlanmaları gerekiyor. Yaklaşık 450.000 lira civarında da para ödemeleri gerekiyor. Evet. Her yıl asgari ücret oranında hesaplanan bir para. 9.000 gün borçlanmanız ve Bağkur'dan. Şimdi diyelim ki borçlandınız, parayı ödediniz. Kaç para maaş alacaksınız? 1600-1700 lira civarında maaş alacaksınız. Yani yaklaşık 45.000 euro öde, 1700 lira TL arkadaşlar, 170 euro, hadi 180 euro diyelim maaş al. Ne kadar mantıklı? Soru işareti. Peki kimin maaşı kesilecek? Kimin emekliliği iptal edilecek? Onu anlatıyorum şimdi de. Bakın,
yurt dışında yaşamalarına rağmen kendilerini Türkiye'de herhangi bir iş yerinde sigortalı gösteren ama çalışmayan yurt dışında bulunan kişilerin emekli maaşları kesiliyor, almış oldukları paralar da isteniyor. Mesela Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de ya da başka bir yerde bir kişi memlekette tanıdığı bir yerde işte kendisini sigortalı gösteriyor ya da tanımadığı bir yerde birisi aracı oluyor, diyor ki her ay sigorta primlerini sen bana gönder, ben sana işte seni sigortalı göstereceğim diyor. Kişi yıllarca her ay ya da Türkiye'ye gittiğinde toplu miktarda bu sigorta primlerini ödüyor. Kime ödüyor? İşverene ödüyor. Çünkü Türkiye'deki kanunlara göre sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü işverene ait. Yani işçiye ait değil. Gurbetçi vatandaş ödüyor. Sonra zamanı doluyor, emeklilik müracaatını yapıyor ve emekli oluyor. Emekli olduktan sonra işte maaşını almaya başlıyor. 5 yıl, 10 yıl geçiyor belki de. Sonra kendisine durumunuz şüpheli duruma düşmüştür diye bir mektup gidiyor. Almanya, Fransa, Hollanda gibi. Kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri görüşmeye çağırıyor. Soruyor müfettiş, diyor ki sen bu tarihlerde neredeydin? İşte Türkiye'de. Hayır diyor, bak pasaportunda giriş çıkışlarında bunlar var diyor. Her şey bilgisayardan görünüyor. Soruyor patronun kimdi? Kaç para maaş alıyordun? Maaşını bankadan mı alıyordun? Yoksa elden mi alıyordun? Bunların hepsini tek tek soruyor arkadaşlar. Bunun akabinde maaşı kesiliyor. Kesildikten sonra almış olduğu paralar da faiziyle beraber bu gurbetçi vatandaşımızdan isteniyor. Şimdi bakın, vatandaşımız emekli olmuş, yıllarca bu parayı almış. İki türlü sıkıntı var. Bir, Türkiye'de kendi iş yerlerinde çalışmadıkları halde birilerini sigortalı gösterenler suç işliyor. İki, yıllar geçmiş, 10 yıl geçmiş, devletin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişlerinin bu konudan haberdar olmaması da düşündürücü. Yıllar sonra haberdar oluyorlar. Bu ve benzeri durumların olmaması için emeklilik müracaatında bunun araştırılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Vatandaş emekli olmuş, yıllar geçmiş, maaşı ödemeye başlamışsınız, ondan sonra hop diyoruz kesiyorsunuz. Olmaz. Şimdi öyle iş yerleri var ki adam 10 metrekare bir yerde 100 tane adamı sigortalı göstermiş. Belli zaten bir sıkıntı var. Ve bu insanlar sigorta primlerini gidip devlete ödemiyorlar. Ceplerine atıyorlar. Sizden alıyorlar ya diyelim. Bu işverenlerden bahsediyorum. Ödemiyorlar. Bu işi bir iş haline getirmişler. Dolandırıcılık yapıyorlar. Hem devleti dolandırıyorlar hem sizleri dolandırıyorlar. O nedenle eğer Türkiye'de değilseniz, çalışmıyorsanız kendinizi bir yerlerden sigortalı göstermeyin sakın. Bu doğru bir şey değil zaten. Bu durumda olan herkesin maaşı kesilecek mi? Hayır. Şikayet olması halinde ya da müfettişler bunu araştırır, ortaya çıkartırsa işte o zaman sizin de az önce anlatmış olduğum gibi maaşınız kesilecek ve bugüne kadar almış olduğunuz paralar da faiz ile beraber istenecek. Yapacak bir şey yok. Kanun bunu emrediyor. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen bu videonun altına varsa sorularınız ve konuyla ilgili görüşlerinizi de lütfen bizimle paylaşın, yorum olarak yazın. Eğer videomuzu beğendiyseniz de bir like atmanızı, beğenmenizi haseneten rica ediyorum. Bizleri dünyanın dört bir yanından ve ana vatanımızdan izleyen herkesin de mutlak surette kanalımıza abone olmasını rica ediyorum. Bu ve benzeri konuları da gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra gündeme getirmemizi istemiş olduğunuz konuları da lütfen videonun altına yazın. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizleri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Avrupa ülkelerinden izleyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de ben okuduğumda şaşırdığım bir olayı anlatacağım. Az önce saymış olduğum ülkelerde, kıtalarda yaşayan vatandaşlarımız bu olaya ne diyecek? Bu olayla ilgili neler düşünüyor çok merak ediyorum. Şimdi bakın, bildiğiniz üzere gerçekten ülkemizde, ana vatanımızda ekonomik olarak
sıkıntılı bir dönem var. Euro 10 lirayı geçti, dolar 9 lira, altın 500'ü geçti vesaire. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu ekonomik verileri gördüğünde elbette ki Türkiye'deki işlerin rayında gitmediğini düşünüyor. Bunda bir problem yok. Yine ben bu ekrandan defalarca anlattığım Türkiye'deki ekonomik durumu sizlerle beraber yorumladık. Ne dedik? Emekli geçinemiyor, işçilerimiz sıkıntı içerisinde, almış oldukları maaşlar yetmiyor dedik. Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaştım. Ülkemizde bekarlar için asgari ücret 2825 lira dedik. Bu parayla geçinebilmeleri mümkün değil dedik. Son bir yıl içerisinde özellikle gıda ürünlerinin en az %20, %30 arttığını, zamlandığını ifade ettik. Resmi rakamlara göre en az 15 milyon işsiz var dedik. 15 milyon. Değil mi? Ana vatanımızda. Şimdi ekrana bir haber getireceğim. Getirelim arkadaşlar. Haberin başlığı şu. iPhone 13 ailesinin Türkiye'deki stokları eridi. Devam ediyorum okumaya. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda piyasaya sunduğu iPhone 13 ailesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple Store Türkiye'nin resmi sitesinde de satışa çıkan ve 4 farklı modelden oluşan iPhone 13 ailesinin stoklarının eridiği öğrenildi. Apple Store Türkiye'nin internet sitesine girildiğinde şu anda iPhone 13 mini için bile ileriki tarihler en az bir ay sonraya gün veriliyor. Apple Türkiye iPhone 13 için şimdi satın alan birine 5 Kasım 12 Kasım arasını teslim tarihi olarak gösteriyor. Bu tarihlere bakıldığında iPhone 13 ailesi Türkiye stoklarını erimiş durumda. Ve haberde bakın ara başlık şu. Durum Pro ve Pro Max modelleri için daha kötü. Daha kötü. Neymiş bakalım? iPhone 13 mini ve iPhone 13 modelleri için stok sorunu daha kısa sürede kapatılabilecek gibi göründüğü belirtilse de durumun iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri için daha kötü olduğu söyleniyor. Apple Türkiye'nin online mağazasından iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini satın alan kullanıcılar telefonuna 12 Kasım 19 Kasım tarihleri arasında kavuşabilecek. Şimdi bir taraftan diyoruz ki Türkiye'de ekonomi çok kötü diyoruz. Değil mi? Rakamlar onları gösteriyor. İşsizlik patlamış. Peki bu haber ne arkadaşlar? Şimdi beni Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da, Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, İsviçre'de ve dünyanın daha pek çok noktasından izleyen vatandaşlarımız Türkiye'deki bu durumu nasıl yorumluyor? Türkiye'de yaşayanların bu durumu bir lüks merakı mı, gösteriş mi ya da ayranı yok içmeye mi durumu? Anladınız siz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yine Avrupa'da yaşayan ya da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, dünyanın pek çok noktasında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki mesela araba çılgınlığına ne diyorsunuz? Araba fiyatları uçmuş olmasına rağmen Türkiye'de araçlar neredeyse herkesin altında son model araçlar var. Bu kadar pahalı olmasına rağmen özellikle pandemi döneminde her şey patladı, arabalar ayrı patladı. Ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Şimdi bakın, değerli izleyicilerim, bu haber bize şunu gösteriyor. Ben şimdi fikirlerimi paylaşacağım. Sizin ne düşündüğünüzü de çok merak ediyorum. Lütfen bu videomuzun altına yazarak bizimle paylaşın. Ben bunların hepsini biliyorsunuz tek tek okuyorum. Şimdi arkadaşlar, bir tarafta gerçekten ekonomik olarak zor durumda olan insanlarımız var. Bakın, Türkiye'deki bankalar dünyanın en çok para kazanan bankaları. Niye? Herkes 3-4 kredi kullanıyor. Cebinde 3-4 tane kredi kartı var. Herkesin tüketici kredisi var neredeyse. Emekli almış olduğu maaşla geçinemiyor. İşçi almış olduğu maaşla geçinemiyor. Herkes koşarak bankalara gidiyor. Bankaların adeta vatandaş kölesi olmuş durumda.
Şimdi diyeceksiniz ki ben Amerika'da yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorum. Avustralya'da yaşıyorum. Benim cebimde o kadar kredi kartı yok. Evet, yok. Bu insanları ikiye ayırıyoruz Türkiye'deki. Bir, gerçekten bu krediyle ya da kredi kartlarıyla dönmeye çalışan, cebinde para olmayan, bir şekilde kredi kartlarıyla işte al gülüm ver gülüm, Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye geçirerek dönmeye çalışanlar var. Kredilerle, onlarla bunlarla para yok. Bir kısmı da ben onlara diyorum ki olmayan paranın sefasını sürenler diyorum. Cepte para yok, habire çek, kredi kartından çek. Onlara ayrı. Onlara bir şey demiyorum. İnşallah kısa zamanda kartlardan ve kredi kartlarından herkes kurtulur. Ama bir taraftan da arkadaşlar böyle bir tablo var, böyle bir haber var. Bu telefonlar en az Türkiye'de 1500 dolar, 20 bin lira, 25 bin liraya çıkıyor fiyatları. Modeline göre, bilmem nesine göre değişiyor. Bizim insanlarımızın, ana vatanımızdaki insanlarımızın bu lüks tüketimi bana göre frenlenmeli. Cebinden kredi kartını çıkartan çek diyor. Çek diyor. Peki ödeme? Bankalar onun için çok para kazanıyor. Bakın Türkiye'de bankacılık sistemi sizi sürekli kredi kartı kullanmaya iter. Kullan. Kullanırsan hareket olursa puanın yüksek olur. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl? Tam tersi. Eğer çok kredi kartını kullanırsan banka diyor ki bunun zaten parası yok. Çulsuz bu. Habire kredi kartını kullanmış. Bunun puanını düşük verin diyor. Yani Türkiye'deki sistemle Amerika'da Birleşik Devletleri'ndeki sistem tam tersi. Farklı. Bana göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğru. Türkiye'deki çek. Ay sonunda kredi kartı ekstresi geliyor. Asgari ücretini ödüyor, ödeyemiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de bir yıl içerisinde 3 sefer sadece asgari ücretini ödersen kartın kapanıyor. Sonra kredi alıyor, ondan borçlanıyor, bundan borçlanıyor. Arkadaşlar bu telefonun stoklarda erimesinin temel nedenlerinden bir tanesi, %50'si belki cebinde 5 kuruş parası olmayan ama sazından, sözünden, bilmem nesinden eksik olmayanlarla ilgili bir şey. Bakın şunu diyebilirsiniz. Sana ne kardeşim? Evet, bana ne? Ama inanın içim acıyor arkadaşlar. Telefon, tamam kardeşim, telefon var. İnternete giriyor mu? Giriyor işte. Alo konuşuyor musun? Konuşuyorsun. Tamam işte, ne yapacaksın yani? Ne yapacağım? Ben böyle bakıyorum hayata. Ben böyle düşünüyorum. Herkes benim gibi düşünmeyebilir. Son model telefon olsun, bilmem ne olsun, o olsun, bu olsun. Sonu yok ki. Bu sene bir şey çıkartıyor. 13 seneye 14, 15 böyle gidiyor. Bunun sonu yok. Maalesef gençler çıldırmış vaziyette. Tam bir tüketim toplumu haline gelmiş bizim ana vatanımızdaki gençler, çocuklar. Herkes bankaların kölesi olmuş. Yani benim gördüğüm durum hiç iç açıcı değil. Bu haber aslında gerçekten duyarlı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bakın Avrupa'da ya da Amerika'da, Avustralya'da, Kanada'da böyle bir tüketim çılgınlığı bu kadar bizdeki kadar yok. Tamam, adam alıyor, kazanıyor, alıyor falan. Ama kardeşim Türkiye'de bir kişi bu telefonu alabilmek için 6-7 ay çalışması lazım. Amerika'da adam 10 gün çalışıyor, 5 gün çalışıyor. Neyse işte kazancına göre, işine göre, mesleğine göre alıyor adam. Avrupa'da da öyle. Öyle bir derdi yok ki. Bizde 6 ay çalışacaksın. Ey mübarek. Gece gündüz çalışacaksın. Belki de çoluk çocuğunun rızkını yatıracaksın. Ha, cebinde para vardır. Onlara bir şey söylemiyorum. Alsınlar, hakkı tabii ki. Hani beni de yanlış anlamayın. Hani para düşmanı, sermaye düşmanı falan değilim. Param varsa alırsın. O başka bir şey. Ama bankalara bakıyoruz. Borç bataklığında. Anlatıyoruz, diyoruz bak şu kadar insanın borcu var. Borçlar şöyle, şu işsiz. Kardeşim bu telefonları kim alıyor? Bunları kim alıyor? Kim alıyor? Kim? Tablo kötü. Bataklığa gidiyor arkadaşlar. Bataklığa gidiyorlar. Telefonla bitiyor mu? Bitmiyor ki. Onu, busu, bilmem nesi falan. Telefon olsa iyi. Bitmiyor. Çünkü tüketim, insanları tüketime yöneltiyorlar. Her şey üzerinize geliyor. Al. İnternete giriyorsun. Onu al diyor, bunu al diyor. Kampanya diyor, o diyor. Ya.
Mümkün olduğu kadar kendimizi ve ailemizi korursak bu işten mümkün olduğu kadar hafif hasarla atlatabiliyoruz. Siz bu konuyla ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ne düşünüyor? Lütfen bu videonun altına yazın. Bu ve benzeri konuları da gündeme getirmemizi istiyorsanız lütfen onları da yazın. Hangi konuları konuşalım? Bunları da yazın. Bunların hepsini ben tek tek okuyorum. Bunun yanı sıra kanalımıza abone olarak bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımız büyümeye devam ediyor. Eğer sizler de hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı hasreten sizlerden rica ediyorum ki daha fazla insana ulaşalım. Saygıdeğer izleyicilerim, Almanya'dan önemli bir haberi sizlerle paylaşacağım. Almanya Köln'de artık cuma günleri ezan sokaktan duyulabilecek, hoparlörlerle artık ezan dışarıya verilecek. Şimdi bu gelişmeyle ilgili haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'da Türk ve Müslüman yoğun olduğu kentlerden biri olan Kuzey Ren-Vesfalya'nın en büyük kenti olan Köln'de Büyükşehir Belediyesi cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunabileceğini açıkladı. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı bu yönde gelen talepler üzerine başlangıçta 2 yıllık pilot proje çerçevesinde şehirlerde belli kurallar kapsamında ezan okunabileceğini açıkladı. Anayasal olarak korunan din özgürlüğüne atıfta bulunan başkan, söz konusu projenin dinin karşılıklı kabulünün bir işareti olduğunu belirtti. Başkan, Müslüman hemşerilerimiz şehirlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Şehrimizde kilise çanlarının yanı sıra ezan sesinin duyulması Köln'de çeşitliliğe değer verildiğini ve bu çeşitliliğin burada yaşandığını gösterir ifadelerini kullandı. Köln'de okunacak cuma ezanıyla ilgili bazı kurallar da belirlendi. Buna göre ezan okuma süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Hoparlörle dışarı verilecek ezan sesinin yüksekliği çok olmayacak. Çevreden gelen soruları yanıtlamak ve olası şikayetleri değerlendirmek üzere sorumlu bir kişi bulundurulacak. Diyanet İşleri, Türk İslam Birliği, DİTİB, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı, Avrupa Türk İslam Birliği gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri Kuzey Ren-Vesfalya eyaletinin en büyük şehri olan Köln'de bulunuyor. Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı 900'den fazla cami var. Değerli izleyicilerim, ben Köln'ün belediye başkanının almış olduğu bu kararı takdirle karşılıyorum. Bütün dinlere, aynı inançlara, hangi inanç olursa olsun aynı saygının diğer belediyeler, Avrupa'nın diğer noktalarında, dünyanın her noktasında gösterilmesinin doğru, insani, vicdani bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. Şimdi değerli izleyicilerim, bildiğiniz üzere maalesef Avrupa'nın pek çok noktasında ırkçılık özellikle içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde patlamış vaziyette. Maalesef hemen hemen her gün insanların inançlarından dolayı ya da kökenlerinden dolayı saldırıya uğradığını, üzücü olaylarla karşılaştığını duyuyoruz. Bu alınan kararın umut ediyor ve bekliyoruz ki birileri açısından önemli mesajlar, alınan bu kararın bu dönemde çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu inşallah Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin tamamına yayılır. Şimdi ben buradan beni Almanya'dan izleyen, Köln'den izleyen izleyicilerime şunu söylemek istiyorum. Bu 1961 yılında yapılan göç anlaşmasıyla, yani büyüklerimizin Almanya'ya gelme yolunun açıldığı anlaşmadan sonra alınan, dini açıdan alınan çok çok önemli bir karar olarak görüyorum. Sizlerden ricam şu, Köln'de yaşayanlara söylüyorum. Hangi cami olursa olsun dışarıda eğer ezanı duyarsanız lütfen cep telefonunuzla bunu çekin. Yalnız dik değil, cep telefonunuzu yan tutarak çekin arkadaşlar. Sonuna kadar da video çekin. Bana bunu WhatsApp hattımızdan 0546 artı 90 546, tekrar ediyorum bakın numarayı, WhatsApp hattını tekrar ediyorum. Artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp'tan bana gönderin. Ben nerede hangi camide çektiyseniz bunu da yazın. Bunların hepsini tek tek yayınlayacağım. Çünkü Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için bu çok çok önemli bir gelişme.
Bunu sizinle ben bu heyecanı paylaşmak istiyorum. Sizden ricam şu, tekrar ediyorum, Köln'de Cuma namazına gidenler içerisinde dışarıdan çekin yalnız camiyi ve sizden ricam işte orayı çekin. İnsanların bu sesi varsa etrafınızda duyduklarında tepkileri vesaire telefonunuzu yan tutarak çekmenizi rica ediyorum. Eğer bana ulaştırırsanız ben de bunu sizlerin adına yayınlayacağım ve insanlarımızın bu güzel gelişmeyi, bu heyecanı paylaşmalarına sizin sayenizde vesile olmaya çalışacağım. Değerli izleyicilerim, bu ve benzeri güzel adımların daha da desteklenmesi gerekiyor. Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sevindiren haberler olarak görüyorum ben bunları. Ben en azından böyle görüyorum. İnşallah diğer bölgelerde de bu ve benzeri adımlar atılır. Sevgi, kardeşlik içerisinde artık hepimiz bu toplumun birer parçasıyız. Bunu bilmemiz gerekiyor. Artık göçmen vesaire gibi kavramlar Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız, diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız için geçerli değil. Artık ben Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı Avrupalı Türkler, vatandaşlarımız olarak görüyorum. Şu anda özellikle yeni nesil içerisinde Türkçeyi bile çok az bilen çocuklarımız var. Yani evet, Türkiye'li, Türk, yani etniği çok önemli değil. Türkiye kökenli diyelim biz hepsine, ama artık entegre olmuş. 3-4 kuşaktır artık Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, diğer ülkelerde bu insanlarımızı hala göçmen, yabancı gözüyle görenler varsa da onların alınan bu Köln'deki ezan sesiyle ilgili karardan da bir nebze olsun faydalanmalarını, istifade etmelerini dilerim. Hoşgörünün ne demek olduğunu anlamalarını isterim. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi maalesef ırkçılık olayları artıyor. Maalesef saldırılar artıyor. Almanya'daki resmi rakamlara göre her gün adliyeye ve polise yansıyan 3 tane ırkçılık olayı var. Bunlar sadece yansıyanlar. Bir de yansımayanları düşünsenize, yolda, iş yerinde, otobüste, orada, burada ispatlayamayacağınız şeyler. İnşallah bu karar diğer Avrupa ülkelerinde de uygulamaya girer. Ben Köln Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tebrik ediyorum. Ona bu durumu aktarıp böyle bir müsaade isteyen vatandaşlarımızı da tebrik ediyorum. Çünkü birilerine gidip derdimizi anlatmazsak onlardan hani bir beklenti içerisine girmemiz de doğru değil. Eminim ki bundan sonra diğer ülkelerde, diğer illerde de bu ve benzeri uygulamalar tek tek hayata geçecektir. Dediğim gibi beni Köln'den izleyenlerden ricam şu: lütfen telefonunuza yan bir şekilde dışarıdan bu ezanı eğer çeker bana iletirseniz de ben de bunu diğer izleyicilerimizle, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerimizle paylaşacağım. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Alınan bu kararla ilgili lütfen bu videonun altına yazarak bizlerle paylaşın. Ben de bu yorumların hepsini tek tek okuyorum. Varsa sorularınızı cevaplandırıyorum. Ayrıca gündeme getirmemi istediğiniz konular varsa da lütfen bu videonun altına yazın. Eğer bu yayınımızı beğendiyseniz sizden ricam lütfen bir beğeni yapın, like atın. Kanalımıza abone olan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Tüm gelişmeleri bu ekrandan sizlerin sayesinde aktarmaya devam edeceğiz. Eğer abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı bekliyorum. Değerli izleyicilerim, Zeynep Avcı, Voice of Germany, yani Almanya'nın sesinde jüri üyelerini ve seyircileri büyüleyen sesiyle bir vatandaşımız gündem oldu. Peki Zeynep Avcı kimdir? Zeynep'i özellikle Berlinliler yakından tanıyor. Çünkü çok uzun zamandır Berlin'de sahne alan bir vatandaşımız. Berlin'de yaşayan vatandaşlarımızın yakından tanıdığı bir isim. Bakalım Zeynep'in bu noktaya taşıyan geçmişteki hayatı nelerle dolu? Zeynep kim? Değerli izleyicilerim, Zeynep bakın 22 yıldır sahnelerde olduğunu söylüyor. Sahnede hiç heyecanlanmam ama bu ortam, yani Voice of Germany, çok farklıydı. Çünkü koronavirüs nedeniyle uzun zamandır insanların karşısında sahneye çıkıp şarkı söyleyemiyordum. Peki Zeynep neden Türkçe şarkı söyledi? Bakın nasıl cevap veriyor. İki nedeni var. Birincisi, benim için çok duygu yüklü bir şarkı. Bildiğiniz üzere Tan'ın şarkısını söylemişti.
Sesime de uyan ve severek seslendirdiğim bir şarkı. İkinci nedeni ise Almanlara yönelik olacağı için farklı bir tarz olsun istedim. Bu şarkı hem Türk müziğini içeriyor hem de Batı altyapılarına sahip. Nakarat kısmında arabesk nameler var. Açıkçası sevdiğim ve farklı tarzda bir şarkıyı seslendirmek istedim. Bu şarkıyı seçmesi bu yarışma için riskli miydi? Bakın nasıl cevap veriyor. İlk etapta programa katılmamın sebebi jürinin dönmesinden çok kendi duygumu yansıtabilmekti. Almanya'da yaşayanlara dilin o kadar önemli olmadığını göstermek istedim. Dilden çok duygunun, melodinin neler uyandırabileceğini göstermek istedim diyor. Peki jürinin döneceğini hissetti mi? Bakın nasıl cevap veriyor. En azından birinin döneceğini düşündüm. Önceden koçlarla çalışırken ben de uyandırdıkları duygu o yöndeydi. Çok beğenmişlerdi. Eğer koçlar bu kadar beğeniyorsa jüriden biri de beğenir ve döner herhalde diye düşündüm. Ama dördünün de dönmesini beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Dördünün birden döndüğünü görünce neler hissetti peki? Bakalım neler söylüyor. Çok mutlu oldum. Yıllardır müzik dünyasının içindeyim. Sesimi beğenirler ama ben çok profesyonel azalmada bir şeyler yapmadım ve tercihen uzak durdum. Ancak böylesine iddialı bir programda Almanya'nın en ünlü ses sanatçılarına sesini beğendirmek beni çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Yıllardır müziğe verdiğim emeğin boşa gitmediğini gördüm diyor. Peki nasıl bir aileden geliyor Zeynep? Kim? Bakın nasıl anlatıyor. Annemler işçi ailesi olarak Almanya'ya gelmişler. Biz Zonguldaklıyız ve orası maden şehri olduğu için tüm akrabalar Almanya'nın maden bulunan kentlerine dağıldılar. Sadece dedem Berlin'e yönlendirilmiş. Dedem önce buraya geliyor. Babam 6 çocuğun en büyüğü. Babam önce dedemin yanına gelmiş Almanya'ya. Annem daha sonra evlenerek gelin olarak buraya gelmiş. Birbirimize bağlı bir aileyiz. Babamın varı yoğu ailesidir. Dünya bir yana, ailesi bir yana. Ailede müzikle peki uğraşanlar var mı? Bakalım nasıl cevap veriyor. Baba tarafında yok ama anne tarafında profesyonel olmasa da hepsi kendince şarkı söyler. Bu anlamda sesi güzel, çok gülen, oynayan bir aileden geliyorum. Profesyonel anlamda söyleyen yok tabii ki. Ben de böyle bir ailede şarkı söylemeye başladım diyor. Peki müziğe ilgisi aileden mi geliyor, nereden geliyor? Bunu bilmiyorum diyor. Çevremde öyle örnek alacağım kimse de yok. 5 yaşında mikrofon elimdeymiş gibi şarkı söylerdim diyor. Peki eğitimi nedir Zeynep'in? Profesyonel anlamda bir eğitim almadım diyor. 11 yaşında Batı müziği şan eğitimi aldım. Tam 4 yıl özel ders aldım. Daha sonra Berlin Türk Musiki Konservatuvarı'na gittim. İlk öğrencilerindenim. 15 yaşında konservatuvarın kurucusu değerli Nuri Karademirli hocadan dersler almaya başladım. 5-6 yıl gittim. Koroda uzun yıllar Türk sanat müziği söyledim. 10 yıl aşkın Türk müziği eğitimi aldım diyor. Peki Zeynep Türkiye'de kimleri beğeniyor? Sezen Aksu, Ayten Altman ve Ajda Pekkan'ı beğendiğini söylüyor. Peki kendisine teklifler gelmiş mi daha önceden? Bakalım neler söylüyor. Teklifler aldım ama beni bir yerlere getirecek ışık görmedim. O yüzden gitmedim. Benim için aile çok önemli. Ailemden ayrı olacak bir işte çalışmak istemedim diyor. Ve kendisine Türkiye'deki O Ses Türkiye'yi izleyip izlemediği soruluyor. Almanya'dakini de Türkiye'dekini de severek izliyorum. Fırsat buldukça hem Türkiye'deki hem Almanya'daki yarışmayı izliyordum. Çok güzel bir format diyor. 30 bin kişinin içerisinden seçildi Zeynep. Şimdi bakın değerli izleyicilerim. Ben bu yarışmada tabii ki Zeynep çok başarılı. Tebrik ediyorum kendisini. Tabii işin bir de ticari boyutu var. Şöyle bu yarışmayı yapan yapımcılar Almanya'da 5,5-6 milyon Türk'ün yaşadığını biliyor. Onlardan gelecek olan SMS'ler, oylar falan düşünsenize. Her SMS'ten 1 euro kazansalar 4 milyon SMS gelse sadece Zeynep'e 4 milyon euro yapar. Bunun hesabının devamını siz yapın. Ben Zeynep'i tebrik ediyorum. Burada görüyoruz ki Türkler şükür Avrupa'nın her noktasında, sanat alanında, iş dünyasında umut ediyor ve bekliyorum ki Zeynep gibi olan vatandaşlarımızın sayısı daha da artar. Bu çok çok önemli.
Ben emeği geçenleri, Zeynep'in bugünlere gelmesine emeği geçenleri de kutluyorum. Ailesini de tebrik ediyorum. Bakalım yarışmanın bundan sonraki kısmında neler olacak? Hani gönlümüz tabii ki Zeynep'in birinci olmasından yana. Ben de bunu istiyorum. Gönülden istiyorum. Ama Zeynep'i birinci yaparlar mı? Bu eğer yaparsalar Almanya'da nasıl ses getirir? Bunu birileri ister mi? Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bu videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletin.